Merhaba. Bugün tiroid ve tiroide iyi gelecek olan doğal mucizelerden söz edeceğim. Dünyada her yıl milyonlarca kişi tiroid bezi rahatsızlıkları yaşamaktadır. Kadınların tiroid bezi hastalıklarına yakalanma riski erkeklere oranla %75 daha fazladır. Tiroid rahatsızlıklarına halk arasında guatr da denmektedir. Tiroid hastalıklarının belirtileri vücudunuzda sinsi bir şekilde ortaya çıkar. Bu sebeple vücudumuzu incelemeli, tanımalı ve vücudumuzda yaşanan değişiklikleri fark etmeliyiz. Tiroid ile ilgili dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Depresyon, tiroidin belirtilerinden biridir. Tiroid hastalıklarının ruh sağlığını olumsuz olarak etkilediği, hatta depresyona bile sebep olduğu söylenmektedir. Depresyon, hipotiroidin erken belirtilerinden biridir. Hipotiroidi, tiroid bezlerinin yeterli hormon üretmemesiyle ortaya çıkmaktadır. Tiroksin hormonu yeterince salgılanmazsa eğer, değişken ruh halleri ve depresyon görülebilmektedir. Kabızlık da tiroidin diğer belirtilerinden biridir. Tiroid rahatsızlıkları sindirimi yavaşlatır ve dolayısıyla kabızlığa sebep olmaktadır. Kabızlık hipotiroidin en net belirtilerinden biridir. Eğer bir türlü ısınamıyorum, sürekli üşüyorum diyorsanız, tiroidlerinizde problem olabilir. Eğer tiroid beziniz düzgün çalışmıyorsa ve yeterince hormon salgılamıyorsa, bunun erken belirtisi vücutta görülmüyor olabilir. Ancak bu noktada tek dikkat etmeniz gereken şey, nedensiz bir şekilde üşüyor olmanızdır. Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, gece uykumu aldığım halde kronik bir yorgunluk var üzerimde diyorsanız, o zaman da tiroidlerinizden şüphelenebilirsiniz. Birçok kişi sabah uyanmakta güçlük çekmekte, uyandığında ise kendini oldukça halsiz ve yorgun hissetmektedir. Eğer siz de sabahları yorgun uyanıyorsanız bir doktora görünmenizde fayda vardır. Tiroid beziniz yeterince hormon salgılamıyor olabilir. Bu nedenle de sürekli halsiz ve yorgun hissediyor olabilirsiniz. Saç dökülmesi ve kuru ciltte tiroid kaynaklı hormon eksikliğinden kaynaklanabilir. Yavaş bir metabolizma sonucunda ortaya çıkan bu sorun terlemeyi de azaltmaktadır. El ve ayak tırnaklarınızda kuruluk ve hassasiyet başlayacaktır. Aynı zamanda saç dökülmeniz de artabilir. Hızlı bir şekilde kilo alıyorsanız, bunun sorumlusu da tiroidleriniz olabilir. Eğer son zamanlarda yediğiniz şeylere dikkat ettiğiniz halde halen kilo alıyor veya ne kadar uğraşırsanız uğraşın kilo veremiyorsanız, tiroidlerinizi kontrol ettirmeli ve bu duruma daha şüpheci yaklaşmanız gerekmektedir. Sebepsiz yere hızla kilo alan insanların sayısı giderek artmaktadır ve doktorlar hastalarının benzer sorunlarla karşılaştığını söylemektedir. Hızlı kilo almanın sebeplerinden biri de tiroid bezinin gerekli hormonları yeterince üretememesidir. Tat almanızda bir değişiklik varsa, yediklerimden tat alamıyorum, tatları farklı geliyor diyorsanız, bu da tiroid bezinin düzgün çalışmadığını gösteriyor olabilir. Sürekli acıkma, gereğinden fazla çalışan tiroid bezinin bir sonucu olabilir. Tiroid bezinin fazla hormon salgılamasına hipertiroidi denir. Metabolizmanız hızlanır ve vücudun daha fazla enerjiye ihtiyacı olur. Aşırı kilo verme görülüyorsa, sizde hipertiroidi olabilir. Normalden daha fazla yemek yemenize rağmen kilo alamazsınız. Bir diğer tiroid belirtisi ise konsantrasyon bozukluğudur. Kafanız karışık ve yorgun hissedebilirsiniz. Tiroid hastalığınız uzun süre tedavi edilmezse hafızanız olumsuz yönde etkilenecektir. Yüksek ateş de hipertiroidinin nadiren görülen belirtilerinden biridir. Boğaz ağrısı, kalp çarpıntısı tiroidin habercisi olabilir. Boğazınızda bir yumru varmış gibi
ya da gırtlağınızda bir baskı varmış gibi hissediyorsanız acilen bir doktora görünmelisiniz. Tiroidiniz fazla hormon ürettiğinde kalp çarpıntısı gibi kalp ritim bozuklukları da görülebilir. Kalbinizin çok hızlı attığını hissediyorsanız tiroidiniz normal çalışmıyor demektir. Tiroidinizi kendi kendinize test edebilirsiniz. Düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için aynanın karşısına geçip tam gırtlağınızın altında hemen nefes borunuzun üzerinde yer alan tiroid bezlerinize odaklanın. Kafanızı geriye doğru yatırıp bir yudum su için ve boynunuzdaki bu bölgeye dikkatli bir şekilde bakın. Eğer bu bölgede şişlik veya yumrular gördüyseniz acil olarak bir doktora görünmelisiniz. Tiroid bezlerinizde herhangi bir yoğun aktivite veya düşük aktivite olup olmadığını anlamanın en kesin yolu doktorunuzla görüşmektir. Kesin olarak tanısı konmuş bir tiroidiniz varsa, şimdi hep beraber tiroide iyi gelen doğal mucizelerden söz edelim. Doktor İbrahim Saraçoğlu hem hipertiroid hem de hipotiroid için dereotu kürünü önermektedir. İbrahim Saraçoğlu dereotunda bulunan iki ana etken maddenin tiroid hormonları olan T3 ve T4'ü dengelemede yeterli olacağını söylemektedir. Yani tiroid bezi hızlı çalışıyor ise yavaşlatıyor, yavaş çalışıyor ise hızlandırıyor. Hem hipotiroid hem de hipertiroid için dereotu oldukça faydalı bir doğal mucizedir. Dereotunu kür halinde 3 ay boyunca kullanmalısınız. Sabah, öğle ve akşam aç karnınıza öğünlerden 15'er dakika önce bir yemek kaşığı dolusu taze yeşil dereotu birkaç kez çiğnendikten sonra 2-3 yudum su ile yutulur. Bu küre hiç ara vermeden 3 ay boyunca devam etmelisiniz. Küre başladıktan 2 ay sonra tiroid hormonlarınızı zaman zaman kontrol ettirmelisiniz. Çünkü bu kürü kullandığınız için yüksek ihtimalle doktorunuz ilacınızın dozunu azaltacaktır. Kesinlikle ilaç azaltımınızı hekiminize danışmadan kendi kendinize yapmayınız. Tiroid nodüllerinin küçülmesinde veya ilerlemesinde bu dereotu kürü oldukça etkilidir. Bu kür sayesinde çok sayıda kişi ilaç alımından kurtulmuş ve var olan nodülleri de yok olmuştur. Gerekirse küre daha uzun süre devam edebilirsiniz. Ancak doktorunuzun kontrol ve önerilerini ihmal etmemelisiniz. Tiroid rahatsızlığı olanların kaçınması ve az tüketmesi, hatta hiç tüketmemesi gereken besinlerden de videoyu bitirmeden önce söz etmek istiyorum. Kırmızı ve kara lahana, Brüksel lahanası, brokoli, soya, karnabahar, ıspanak, yer fıstığı, böğürtlen, turp, darı ve şeftali tiroid hastalarının dikkatli tüketmesi gereken besin gruplarındandır. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermeniz halinde bu evrenden sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutmayın, mucizeler her daim bizimledir. Sevgiyle ve hoşça kalın.